Padişah ve hizmetkarları. Bir varmış bir yokmuş. Mavi ile yeşilin kaynaştığı, kurtla kuşun oynaştığı güzel mi güzel bir ülke varmış. Bu ülkede her yerde bir düzen, her işte bir hikmet varmış. Çalışan hakkını alır, tembel tembel yatan haline razı olurmuş. Kanuna uyan rahat eder, uymayan cezasını çekermiş. Kimsenin hakkı kimsede kalmazmış. Daha da önemlisi, güçlü mü güçlü bir padişahı varmış bu ülkenin. Bu padişahın adaleti dillere destan, zenginliği ise hadsiz hesapsızmış. Hem cömert hem merhametliymiş. Ülkesinde çalışan pek çok hizmetkarı ve emrini bekleyen muhteşem bir ordusu varmış. Bir de özel çiftliği varmış ki güzelliğini anlatmaya ne kalem ne de dil yetişirmiş. Günlerden bir gün padişah hizmetkarlarından ikisini çağırıp şöyle demiş: "Bana karşı dürüstlüğünüzü ve bağlılığınızı denemek istiyorum. Bu nedenle size vereceğim bazı görevler var. Eğer bu görevleri gerektiği gibi yaparsanız özel çiftliğime ulaşacaksınız. Orada sevdiğiniz ve hayal ettiğiniz her şeyi bulacaksınız. Ama eğer bana ihanet ettiğinizi fark edersem çiftlik yerine zindana girersiniz, haberiniz olsun." Hizmetkarlar padişahın emirlerine itaat edeceklerine, verilen görevleri yerine getireceklerine söz vermişler. "Bekleyip göreceğiz," demiş padişah. "Dikkatli olun, gözüm üzerinizde." Ve hemen ardından her birinde 24 altın olan 2 kese çıkarıp 2 hizmetkâra uzatmış. "Alın bunları," demiş. "Yolda size lazım olacak. İyi kullanın. Görevlerinizi bildiren mektupta içinde." 2 hizmetkar hiç vakit kaybetmeden yola koyulmuşlar. Kısa bir süre sonra karşılarına bir kasaba çıkmış. Bir tarafta renk renk ışıkların yanıp söndüğü eğlence yerleri, kumarhaneler, diğer yanda önemli işlerde çalışan ciddi insanlarıyla ilginç bir kasabaymış burası. Renkli ışıklar, hoş ışıklar padişahın hizmetkarlarının başını döndürmüş, gözlerini kamaştırmış. Hizmetkarlardan biri hemen kendisini toparlamış ve padişahın mektubunu okumuş. Meğer bu mektup kendisi ve ülke halkı için çok çok önemli bazı emir ve yasaklardan ibaretmiş. Bunların arasında kasabanın ışıltılı fakat tehlikeli eğlence hayatına dair uyarı ve yasaklar da varmış. Onları zehirli şekerlemeler gibi tatlı gelse de acısının sonradan çıkacağından haber veriyormuş. Hizmetkar ciddi işler yapan ciddi adamların arasına katılmış. Padişahın yasaklarına uymuş, kendisinden istenen görevleri yerine getirmiş. Elindeki altınlarla ticaret yaparak çok kâr elde ettiği gibi görevini yerine getirmenin huzurunu yaşamış. Kazandıkları ile tüm yol malzemelerini ve yolculukta kullanacağı aracı satın almış. Padişahın habercileri hizmetkar çiftliğe ulaşmadan önce durumu padişaha haber vermişler. Padişah hizmetkarından memnun olmuş ve onu çiftliğinde özel misafirleri için hazırladığı muhteşem dairesinde ağırlamış. Ona çeşitli hediyeler sunmuş. Hizmetkar padişaha sadakat ve şükran duyguları içerisinde hayatına devam etmiş ve kimsenin görüp işitmediği kadar mutlu olmuş. Diğer hizmetkar ise şöyle düşünmüş: "Henüz çok gencim. Hayatın tadını çıkarmalıyım. Nasıl olsa yeterli altınım var." Sonra da doğruca her türlü kötülüğün ve tehlikenin kol gezdiği eğlence yerlerinin yolunu tutmuş. Vur patlasın, çal oynasın, bu hayat böyle geçer diyenlerle beraber şarkılar söylemiş, dans etmiş derken kumar makinelerinin cazibesine kapılmış. Kesenin ağzını açmış, altınlarını hoşça vakit geçirmek ve kazanmak amacıyla birer birer kumara veriyormuş. Kendisine renkli kostümler alıyor, renkli partilerde yiyip içiyor, sarhoş olup kendinden geçiyormuş. Ancak padişahın verdiği mektubu okumak aklına bile gelmiyormuş. Bu arada onu fark eden birkaç kişi yanına yaklaşmış. Birlikte gülüp eğlenmişler. Sonra da onu kulüplerine davet etmişler. Giderken karanlık bir köşede
aniden yumruklar vücuduna inmeye başlamış. Adamlar kalan altınlarını da alıp gözden kaybolmuşlar. Hizmetkar son bir ümitle keseyi açmış, bir de ne görsün? Padişahın mektubuyla beraber tek altın oracıkta duruyor. Tam o sırada yanı başında padişahın takipçilerinden biri belirmiş. Hizmetkara şöyle bir bakmış ve durumunu anlamış. "Arkadaş," demiş, "mektubu açıp okumadığın gibi yol masrafı için verilen altınları da geçici keyifler için harcayıp ziyan etmişsin. Kötü arkadaşlar edinip zarara girmişsin. Aklını başına al. Hiç olmazsa şu birkaç altını yol masraflarına harca. Yoksa bu uzun yolda yaya ve aç kalacaksın. Hem padişahımız iyi kalplidir. Mektubu okur, görevini yerine getirirsen belki seni bağışlar da çiftliğine gönderir," demiş. Hizmetkar başını kaldırmış ve kendisini uyaran görevliye, "Bu benim hayatım, benim seçimim, sen buna karışamazsın," demiş. Hem padişah da kim oluyormuş, "Bana kimse karışamaz," diyerek yerinden kalkmış ve arkasına dönüp bakmadan sendeleyerek oradan uzaklaşmış. "Şansım iyi giderse bu bir altınla bile köşeyi dönebilirim," demiş. Kendisi gibi kazanmak için oynayanlarla beraber son altınını da kumarda kaybetmiş. Ancak kaybettiği sadece altınlar değilmiş. Görev kağıdını ve sonunda çiftliğe ulaşma ümidini de kaybetmiş. Çünkü padişahın gizli habercileri durumu kendisine bildirmişler. Olup biteni öğrenen padişah onu yaka paça huzuruna getirtmiş. İhanetinin cezası olarak sarayın karanlık ve korkunç zindanına hapsetmiş.